Merhaba arkadaşlar, tank videomuzun birinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bu 3D yazıcıdan aldığımız parçaların montajını yapacağız. Bu montajı da çırağım Eyüp bize yardım edecek. Eyüp, bir şeyler söylemek ister misin? Evet, söylemek isterim. Abone olun, adam hasta etmeyin. Sakin ol şampiyon, tamam. Şanslıyım çünkü tek seferde yolun başındayken hiçbir sorunla karşılaşmadan bu kadar parçayı basabildim. Gerçi sorunla karşılaşsaydım önemli değildi çünkü Robo90 ekibi arkadaşlar gerçekten teknik destek konusunda kendini ispatlamış. Karşılaştığım bazı ufak tefek sorunlara anında cevap verdiler. Ayrıca yazıcıya bir zarar verseydim dahi bütün yedek parçalarını da onlarda bulabiliyordum. Bu yüzden kafam rahattı. İşe rahat bir şekilde başlamış oldum diyelim. Bu videoda bu görmüş olduğunuz parçaların hepsini birleştireceğiz. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Basımı çok kolay. Montajı çok daha kolay ve eğlenceli. Bu yüzden Eyüp'ü de çağırdım. Eyüp de bana yardım edecek. Sizin de fazla zamanınızı almadan hızlı bir şekilde montaj aşamasına geçelim. Montaj esnasında kısaca teknik bilgilerden, zorlandığım kısımlardan, sizin dikkat etmeniz gereken kısımlardan da bilgi vereceğim deyip hızlı bir şekilde montaja geçelim.
olarak ben paydos ediyorum dedim. Geç saatte onu tek bırakmak da olmaz, eve kadar götürdük. Ben tekrar kaldığım yerden devam etmeye başladım. Bu yüzden eski amortisörleri söküp internette bulduğum başka amortisörlerin montajına başlıyorum. Bu amortisörler biraz büyük olduğu için Orca Slicer'daki ölçüm aracını kullanarak boyutlarını biraz küçültüyorum. Amortisörde işime yaramayacak olan parçaları da siliyorum. Gerekli parçaları bırakıyorum. Bu amortisörlerin de çok iyi olduğu söylenemez. Takılmalar yapıyor. Bunu çözebilmek için sıcak silikon sıktım. Bu şekilde biraz daha iyi oldu. Ancak sıcak silikon filamenti eritebiliyor. Buna dikkat edin. Doğrusunu söylemek gerekirse bu projede en zorlandığım kısım bu amortisörler oldu.
Nihayet tankımızı toplayabildik arkadaşlar. Siz bu videoyu 15-18 dakika izleseniz de tankın parçalarının basımı yaklaşık 4 gün, montajı da 3 gün dersek 7 günün sonucunda tank bu hale geldi. Tabii bu tarz projeler hem maliyet hem de emek isteyen projeler. Bu sebeple bu tarz videoların gelebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Çok fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olursanız benim için en güzel şeyi yapmış olursunuz. Tabii bu tarz projeleri yapmak için açıklamalar kısmına bıraktığım linkten alışverişinizi de yaparsanız yine bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bana destek verin ki çırağın maaşını ödeyelim. Daha yevmiyesini vermedik. Benim peşim bırakmaz yoksa. Bu videoda sadece tankımızın montajını yaptık. Bundan sonraki videoda da elektronik aksamını monte edeceğiz. İşte ileri geri hareketlerini, namlunun sağa sola dönmesi ve hız kontrolü, aynı zamanda namludan alev efektinin verilmesi, duman çıkması, arka ön ışıklandırması gibi özellikleri kazandıracağız. Açıkçası bu canavarı hareketli hale getirmek için sabırsızlanıyorum. Bu videodan sonra hızlı bir şekilde onun çalışmalarına başlayacağım. Siz de bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp beni takip edebilirsiniz deyip bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.